Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Ben şu an neredeyim? Tayvan'da havaalanındayım. Tayvan maceram burada bitti, sona erdi. Yetiştirebilirsem videoyu da hemen anında paylaşacağım. Sizlere söylemek istediğim bir şey var aslında. Çok önemli bir husus. Olur da benim gibi böyle tura çıkmaya karar verirseniz, birçok ülkeyi gezmeyi, birçok ülkeyi görmeye karar verirseniz eğer, şunu kesinlikle bilmenizi isterim. Ben sonuçta tecrübelerimi size aktarıyorum. Tek bir çanta yapmanız çok önemli. Yani şöyle iki tane küçük çanta yapmaktansa, bir tane büyük ama kabine sığacak şekilde yaparsanız eğer sizin yararınıza olacak. Çünkü neden bunu söylüyorum? Şimdi ben Hong Kong Express havaalanının biletini aldım. İndirimden almıştım bileti. Fakat aldığım biletin kapsamında bagaj yokmuş. Bagajı ekstra satın almanız gerekiyormuş. Ben de mecburen dışarıdan, sağ olsun bana yardımcı oldu oradaki arkadaş. Dedi ki sen dedi şimdi en ucuz dedi bileti almışsın. Eğer dedi gidip dedi bakarsan dedi büyük bir tane dedi çanta. Bu iki çantayı tek bir çanta yaparsan dedi o zaman dedi ücret ödemek zorunda kalmazsın. Ama eğer ki dedi yapamazsan dedi mecburen dedi bunun ücreti var dedi. 2600 Tayvan doları 3400 lira kadar gibi bir rakam yapıyor. Bu çok büyük bir rakam. Benim bakmış olduğum çantalar da yaklaşık 800 yeni Tayvan doları civarında falan yapıyor. Yani aradaki farkı siz kendiniz hesap edin. Ne kadar yüksek olduğunu, bir bagaj için ne kadar isteyeceklerini, istemiş olduklarını veya benden almış olduklarını tahmin edin işte artık. Yani siz olun. Kabin bagaja sığacak şekilde tek bir çantayla yola çıkarsanız eğer sizin avantajınıza olur. Bagaj ücreti ödemek zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok. Burada yani bu Taoyuan havaalanında da gezdiğim kadarıyla tek büyük bir tane çanta bulamadım. Eğer tek bir tane büyük çanta bulmuş olsaydım alacaktım. İki çantamı tek çanta yapacaktım. O zaman bagaj ücreti ödemek zorunda kalmayacaktım. Yani siz olun. Bu hataya düşmeyin. Ben yaptım bir kere bu hatayı. Hong Kong bileti bana çok uygundu sözde. Hani öyleydi. Aradaki uygunluğu bu şekilde kapatmış oldular. Vay be. Çok büyük bir rakam ödedim ya. Şimdi benim saat 3'ü 20 geçe uçağım var. Saat şu an 1'e 10 geçiyor. Bir saat sonra kapı açılacak. Ben de bu esnada tabii ki de aperatif bir şeyler aldım kendime. İşte donat aldım, kahve aldım, su aldım. Şunları tüketeyim. Ya var ya yazık yani kadın o parayı vermemem için ya benim için çok uğraştı kadıncağız yazık. 2600 yeni Tayvan doları 3400 TL gibi bir rakam yapıyor. Ben uçak biletini 2000 TL'ye aldım Hong Kong'a. Tayvan'dan Hong Kong'a 2000 TL'ye aldım. Hani ne kadar pahalı olduğunu, fiyatının yüksek olduğunu işte siz böylelikle anlamış olun. Ya şöyle oluyor. Şimdi benim cebimden mesela böyle bu tarz paralar çıktığında bana göre çok lüzumsuz çünkü bazı şirket politikalarının sebebiyle bu biletleri açıyorlar. Biz de normal olarak biz de ucuz diye alıyoruz. Çok böyle incelememiştim detaylı bir şekilde. Aslında benim de hatam var da. Sonra ne oluyor? Benim çantaya nefret dolu bakmama sebep oluyor. Çünkü cebimden lüzumsuz yere para çıktı. Gereksiz bir paraydı o. Ben en az 3-4 gün kendime gelemem bu paraya gitti diye. Ya niye bir anda böyle kalabalık oldu? Hayır, çantanın içerisinde yani o uçağa konan çantanın içerisinde değerli hiçbir şey yok. Sadece kıyafetler var. Kıyafetlerin toplamını, çantanın toplamını koysan 3400 TL yapmaz yani. Pasaportumu ve biletimi kızın orada bıraktım. Bana yardımcı olan kızın orada bıraktım. Bana dedi ki yani bak biraz sonra dedi çok kalabalık olacak burası.
pasaportum ve biletim burada kalsın. Sen git dedi, çanta bak. Bulduğunda gel. Hiç sıraya girmeden direkt yanıma gel dedi. Tabii ben aradım çantayı. Hepsi küçük. Hiç büyük çanta yok. Bir tane böyle Samsonite tarzında bir büyük çekli çantalardan buldum. O da kabin boy değil. Onun da fiyatı 1400 yeni Tayvan doları civarındaydı. Ya düşün bak, yani bir orta boy çanta bile 1400 Tayvan doları. Ben konuştukça daha çok sinirleniyorum. Neyse. En az 3-4 gün kendime gelemem ben. Bu parayı ödediğim için. Konuyu değiştiriyorum. Şimdi burada benden bazı şeyleri deklare etmemi istedi. Hani var mı dedi, deklare edeceğim bir şey var mı dedi. Yok dedim ben de. Hong Kong'dan Hong Kong'da ne kadar kalacaksın dedi. Ben dedim ki 5 gün kalacağım. Hong Kong'da dedi ne yapacaksın dedi. Söyledim hani şuralara buralara falan gideceğim dedim. Ki bizim hani Hong Kong'a girişimiz vizesiz olmasına rağmen gene de bunlar soruluyor tabii ki de. Hong Kong'dan çıkış biletini görebilir miyim dedi. Tabii ki de gösterdim de ben de. Ne kadar kalacağımı da söyledim. Nerede kalacağımı da söyledim. Daha şimdiden girmeden bir takım böyle sorulara maruz kaldık. Gerçi bunlar rutin sorularmış. Hani çok böyle şey yapmaya gerek yok ama insan bir böyle şey oluyor sorunca. Tuhaf hissediyor kendisini. Ya ne yapacağım ben Hong Kong'da? Ben gezen bir adamım. Pasaportumda zaten görüyorsun hani vizeler var. Gezdiğim ülkelerin vizeleri var. Yani ya önemli değil. Önemli olan buradan Hong Kong'a girdiğinde bakalım oradakiler nasıl beni karşılayacaklar. Yani buradakilerden bir sorun yaşamadım. Herhangi bir gerginlik de yaşamadım. Herhangi bir problem de olmadı. Gayet normal, ılımlı sorular, böyle muhabbet tarzında, sohbet tarzında. Etkilenmedim. Önemli olan işte Hong Kong'a indiğimde oradaki gümrük memurunun soruş biçimi, sorma şekli. Yani çok uzun kalmayacağım ama umarım Hong Kong bana güzel anılar verir. Evet, kazasız belasız biraz erken olacak şekilde Hong Kong'a iniş yaptık. Şu anda ayağımız daha yere değer değmez. Bekletiyor galiba. Bekleyelim bakalım. Şimdi mecbur çantamın gelmesini de bekleyeceğim. Çantayı aldıktan sonra da pasaport kontrolünden geçeceğiz. Bakalım. Çok açım ama. Gerçekten. Tayvan'da çok fazla bir şey yemedim. Ufacık bir dilim kepekli ekmek yemiştim. O kepekli ekmekten sonra da üzerinden 5 saat falan geçti işte. Hala o ekmekle duruyorum. Şimdi çantamı alayım. Pasaport kontrolünden geçeyim. Size yaşadıklarımı anlatacağım. Kolay mı geçiliyor, nasıl geçiliyor? Hepsini anlatacağım size. Evet arkadaşlar, şimdi burada pasaport kontrolünden de geçtim. Şurada pasaport memuru var. Oradan geçtim, böyle buraya geldim. Şimdi burada bagajı bekliyorum. Artık bagaj bir an önce gelse de gidip bir şeyler yesem. Çünkü karnım inanılmaz aç. Gerçekten çok açım. Bu arada havaalanında uçaktan indikten sonra böyle bir tünel gibi bir yere giriyorsunuz. Oraya girdikten sonra da insansız, yani kimin kullandığı belli olmayan. Okay. Okay, thank you. Evet. Az önce çantayı beklerken, zaten bu arada çok da beklemedim çantayı. Çantayı beklerken bir polis memuru geldi. Dedi ki burada dedi çekim yapamazsın, yasak dedi. O an zaten görülmüyor ama kapattığım esnada işte o polis rica etmişti. Ben de kapattım tabii ki de. Fotoğraf ve video çekmek yasak dedi. Hiç şey yapmadım, üstelemedim de ben de. Deklare edeceğiniz bir şey yoksa eğer vize memuru
şöyle şu kadarcık küçük bir kağıt veriyor size. Vize oluyor o. Hiçbir zorluk çıkartmadılar. Hiç yani zerre yani bir soru dahi sormadı. Hatta sadece böyle bir ufak böyle bir göz teması kurdu benimle. Böyle bir göz göze geldik. Hepsi o. Hani hiçbir şey yapmadan direkt 3 ay vize verdi. Fakat pasaportun sayfasına yapıştırmadı. Şöyle küçük bir kağıt verdi. O 3 ay geçerli olan bir vizeymiş. Bir Hong Kong doları 5 Türk lirasına denk geliyor. Yani burada her şeyi çarpı 5 olarak hesaplamamız gerekecek. O yüzden burada oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten çok uzun kalmayacağım burada. Kısa süreliğine Hong Kong'a geldim. Şimdi buradaki havaalanından Macao'ya otobüsle gitmem gerekiyormuş. Onu da öğrendim. Buradan gitmem gerekiyormuş. Şurada otobüsler var. Oradan otobüse bineceğiz. Ama tabii ki de öncesinde karnımı doyurmam gerekiyor. Yani 119 dolar. Şurada evet kahvaltı tarzı bir şeyler var. Makarna var. Ya evet. Şu olabilir. Yani şu menüden bir tane söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi böyle çok parasına falan bakmayacağım. Karnım gerçekten çok aç olduğu için bir an önce oturup bir şeyler yemek istiyorum. Yani şimdi az önce sipariş verdim. Bir tane işte o az önceki gösterdiğim hamburgeri sipariş verdim. 124 Hong Kong doları. İnternetim olmadığı için bakamıyorum tabii ne kadar olduğuna. 124 Hong Kong doları çarpı 5 olarak düşündüğünüzde işte artık ona göre siz hesaplamasını yapın. Sanırım kahve. Valla kahve değil. Of. Yani kahveleri buysa eğer acı. Çok acı. Güzel bir şey değil ya. Neyse şu hamburger bir gelsin yiyeyim. Evet şimdi ben burada nihayet karnımı doyurabildim. Çok rahatladım ama. SIM kartı tanımlattıktan sonra otobüs ayarlamak ve Macao'ya gitmek. Kalacağım otele yerleşmek. Şu anda tek hedefim bu. SIM kartı nereden alıyoruz ama? Onu da bulmam lazım tabii. Aslında burası hiç karışık değil ama tabii ki de ilk defa gelen bir insan için herkes bir böyle bir etrafına iyice bir bakar. Ya şimdi Uber falan çağırmaya kalksam mesafe çok uzak olduğundan dolayı bayağı yüklü yazar. Canım sıkılır. Yani hiçbir şekilde yol bilgim olmadan çift katlı otobüse bindim. Buradan Macao'ya gidebilmem için ilk önce Hong Kong'daki şehir merkezine gitmem gerekiyormuş. Önce şehir merkezine gidecekmişiz. Ondan sonra orada sanırım feribot benzeri bir şey var. Ona bineceğiz galiba. Çok emin değilim ama. Buradan şehir merkezine gideceğiz. Şöyle bildiğiniz çift katlı otobüse bindim. Arkadaşlar şimdi ben burada havaalanında indikten sonra bir tane 11A diye bir otobüs var. Ona binmeniz gerekiyor. Tabii Macao'ya gidecekseniz yani benim gibi ters işlem yapacaksanız olur da böyle bir şey olursa Macao'ya böyle bir feribot var. Feribotla gidiyorsunuz.
Ama şöyle bir şey var. Macao'ya gitmek için tekrardan pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Yani bilginiz olsun, bana biraz saçma geldi ama Macao'ya gitmek için tekrardan hem bilet hem pasaport kontrolü yapılıyor. Biletimi aldım. Hepsini size otele gittiğimde söyleyeceğim. 19M benim koltuğum. 19M 32. Yanlış yere girdik. Okey. Yanlış. Bir de çok böyle şeyler. Aşırı dikkatli bakıyorlar. Çok böyle dikkatli bakıyorlar. Senin yabancı olduğunu biliyorlar, anlıyorlar, görüyorlar zaten yabancı olduğunu. 19M 24, 23. Yani çok iyi davrandıklarını söyleyemeyeceğim. Biraz böyle şeyler. Suratsızlar. 16, 15, 14. Lan 19 burası mı? 19 neresi ya? 19. Evet. 19M burası. Burada bir sürü koltuklar var. Böyle gördüğünüz gibi bir sürü koltuklar var. Ben de ilk defa duyuyorum Macao'ya gitmek için ekstradan bir daha pasaport ve bilet kontrolünün yapıldığını bilmiyordum. Evet arkadaşlar, Macao'dayım. Öyle bir rezil durumdayım ki şu anda. Çantalarımla beraber. Sokakta kaldım. Bakın nasıl olduğunu size anlatayım. Ta en başından anlatayım. Ben Hong Kong'a gezmeye geldim, tamam mı? Hong Kong'u normal olarak çekip sizlerle paylaşmaya geldim. Fakat benim ayarlamış olduğum otel Macao'da. Hong Kong'la Macao arası da 2 saat mesafede. Dedim ki hani ya bir sorun olmaz diye düşündüm. Çünkü benim araştırdığım kadarıyla hani herhangi bir problem yoktu. Hiçbir problem yoktu daha doğrusu. Hani Macao'ya da girebiliyordum aslında. Neyse, bütün planlarım, her şeyim yolunda gidiyordu. Hong Kong'dan uçaktan indim. Uçaktan indikten sonra 1 saatlik otobüs yolculuğu, 1 saatlik otobüs yolculuğu şehir merkezine yaptım. Bu arada kesinlikle eSIM kart, yani eSIM ya da SIM kart kesinlikle Hong Kong havaalanında alamıyorsunuz. Yok, yani hiçbir şekilde yok. 7-Eleven'lar var, marketler. Onlarında da fiziksel sim kart var. Fiziksel sim karta ekstradan fazla ücret ödemeniz gerekiyor. Yani onların politikaları bana uymadığından dolayı da ben maalesef almadım. Tabii şimdi şu anda almadığıma pişmanım. Neyse, almadım ama sonra binbir suratlarla, yardımcı olmak istemeyen bir sürü insanla binbir suratla Hong Kong'daki feribota gitmeyi başardım. Feribotta bindim, Macao'da indim. Fakat Macao'da indikten sonra 2 tane polis beni apar topar aldılar. Sıkları yeri de şimdi paylaşacağım, göstereceğim size. Yani eğer mecbur değilseniz, hatta mümkünse Macao'ya hiç gelmeyin bile, bulaşmayın. Burada insana suçlu muamelesi yapıyorlar. Video ve kamera çekmek yasak diyorlar, bilmem ne diyorlar falan. Şimdi beni aldılar, bekletiyorlar burada. Pasaportumu aldılar, gittiler. Böyle işte. Beni apar topar aldılar. Oraya koydular. İşte sen buraya niye geldin? Nasıl buraya geldin? Ne yapacaksın burada? Niye buradasın gibi bir sürü soru sordular bana. Nerede kalacaksın dediler. Oteli gösterdim. Adamlar dedi ki kardeş burası Macao değil. Sen Çin'de otel tutmuşsun. Burası Çin sınırı. Bizden sonrası Çin geliyor dediler. Biz seni hani böyle burada tutuyoruz. Onlar seni hiç almazlar falan dedi. Neyse, polis bu arada ikisi de. Dedim ne yapacağız peki şimdi? Dediler ki sadece 1 günlük buraya vize verebiliriz. Yarına kadar vaktin var. Yarın Hong Kong'a geri dönmelisin. Senin vizen Hong Kong'a. Şunu da söyledi. Macao'nun vize politikalarıyla Hong Kong'un uyguladığı vize politikaları farklıymış. Yani Macao kendi başına bir sistem uyguluyormuş. Öyle söylediler bana. Otobüs terminali var burada. Dediler ki otobüsten biletini al, Hong Kong'a geri dön. Sürecini orada tamamla dediler.
Aklınız varsa kesinlikle Macao'ya gelmeyin. Adımınızı dahi atmayın. Kesinlikle adımınızı dahi atmayın. Burası hakkında asla plan yapmayın. Zaten direkt pasaporttan beni direkt görür görmez hemen apar topar arka tarafa aldılar. Sizlere bu şekilde seslenmeyi gerçekten istemezdim. Bu şekilde bir video çekmeyi istemezdim. Ama bu da lazımmış, bu da olmalıymış ki bunu da görmeliymişsiniz ki en azından benim düşmüş olduğum, yapmış olduğum bu hatayı siz yapmamış olacaksınız.